Bodrum'a taşınacağız ve Bodrum'da yaşayacağız. Bilmiyoruz nerede yaşayacağız. 12 ay yaşam düşünenler özellikle. Evet. AVM'si, hastanesi, bütün her şey elimizin altında. Okullar. Mesela direkt bak Nedim 492 numaraya bak. İfşa. Kuzeyi tavsiye ediyoruz. Emin miyiz? Tavsiye ettim. Herkese merhaba, ben Meltem Özden. Ben Arda Mehter. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı ilk kez ziyaret ediyorsanız üye ol tuşuna basıp üye olmayı, çan tuşuna basıp hatırlatma almayı unutmayın. Çünkü her perşembe Bodrum'a yerleşmek ve Bodrum'da yaşamakla ilgili size harika yepyeni videolar yükleyeceğiz. Sizinle iletişim halinde olmayı çok seviyoruz. Size yardımcı olabilmeyi çok seviyoruz. Bir WhatsApp mesajınız, bir e-mailiniz ya da bir telefonunuz bizim için yeterli. Unutmayın. Bodrum bizden sorulur. Biz bugün havayı biraz güzel bulduk. Dedik ki çıkalım ve Bodrum'un en iyi yerlerinden, en güzel manzarası olan yerlerinden birine geldik. Nereye geldik? Değirmenburnu'na geldik. Değirmenburnu değirmenleriyle meşhur. Burası manzarası muhteşem olan bir yer. Zaten görebiliyorsunuz. Buraya herkes manzaraya geliyor. Hafta sonları aslında burası bayağı ciddi kalabalık olur. Hem de aynı zamanda yürüyüş mekanı burası. Ama bir de şunu eklemek lazım. Burası birazdan daha detaylı gireceğiz. Burası Bodrum'un güneyi. Evet. Bodrum merkeze çok yakınız şu anda. Bodrum'un tipik güney noktalarından birindeyiz. Bu arada burada tam 7 tane değirmen var. Bu değirmenler, hemen kısaca o konuda da bilgi verelim, 18. yüzyılda yapılmış. Hatta sonuna doğru, aynen öyle. Ve 1970 yılının sonuna kadar da kullanılmaya devam etmiş. Çok yakın gelecek değil mi? Evet, geçmiş. Yani muhtemelen restoran gibi falan kullanılıyordu. Enteresan ama şu anda bayağı harabeler. Evet ama tabii Bodrum deyince özellikle turistlerin ilk geldiği yerlerden birisi. Merkeze yakın olduğumuz için. Aynen öyle. Aynen. Bir de manzara en güzel burada gerçekten. Evet. Bugünkü videomuzun konusu? Sen söyle. Bugün Bodrum'a yerleşmeye karar verdik biz. Ne yapacağız? Nerede yaşayacağız diye kafanızda birçok soru olabilir. Bu soruları cevaplayacağız. Cevaplamaya çalışacağız en azından. Çünkü Bodrum çok büyük. Bodrum çok farklı yerlerden oluşuyor. Eskiden sadece Bodrum şehir içiyken şu anda Gündoğan'ı, Yalıkava, Türkbükü, Turgut Reis bir sürü yer duyuyor insanlar. Ve aslında Bodrum'a bir haftalık tatile geldiğinde bile gerek trafiği olsun, gerek Karagürezisi olsun hepsini görebilmeye bile imkanı, ihtimal yok. Ama Bodrum'a taşınacağız ve Bodrum'da yaşayacağız. Bilmiyoruz nerede yaşayacağız. Yalıkavak mı güzeldir? Orada bir marina duyuyoruz. Bodrum içinde yaşamazsak kışın çok mu uzak kalırız her yere? Bir sürü insanların sorusu var aklında. Evet. Biz ne yaptık? Biz haritayı ikiye böldük. Evet, yani bunu niye yaptık? Bir de ondan bahsetmek lazım. Haritayı niye ikiye böldük? Biz kuzey ve güney olarak Bodrum'u ikiye ayırdık. Çünkü aslına bakarsan kuzey ve güney ciddi anlamda farklılıklar içeren iki bölge. Bunları da listelemek istedik size madde madde. Birinciden başlayalım isterseniz. Evet, zaten güneydeyiz. Bodrum'un merkez dediğinizde, Bodrum dediğinizde ilk akla gelen Bodrum'un güneyi. Bodrum güney deyince ilk aklına ne geliyor senin? Ben Bodrum'un güney deyince ilk aklıma gelen şey Bodrum evleri. Bizim bildiğimiz klasik eski Bodrum evleri. Beyaz, kireç. Evet. Özellikle Aktur'un evleri standardında Bodrum evleri geliyor aklıma. Ben onları çok seviyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar. Çok hoş gözüküyorlar. Ama tabii bazı handikaplarla geliyorlar. Onlardan da sen bahset istersen. O zaman bunu Aktur'un orada bir bakalım. Aktur'a gidelim. Kısa bir ziyaret yapalım. Evet. En azından eski Bodrum evi ne? Tam klasik bir Bodrum evini Aktur'da gösterebiliriz. Tamam, süper. Hadi gidelim o tarafa. Burayı şöyle seviyorum. Şimdi her çeşit tip evler var da her çeşit ev var. Yenisi de var, eskisi de var. Benim mesela brandam da şekli bozulmuş artık. Benim mesela bu evi sen çektin zaten. Ben çektim, evet. Çok da güzel bir ev. Bu ev Gökova tipi dedikleri ev. Yani aslında pansiyon mantığıyla yapılmış, çok enteresan. Her odanın kendi anahtarı ve banyosu var içinde. Tam eski tip Bodrum evi ama aslında baktığımız zaman biraz yenilenmiş, toparlanmış bir evden bahsediyoruz. Aslında yok. Aslında şöyle, sadece yıllık
Bazı bakımları yapılıyor, Ha. altyapı. Ama buradaki işte. o eski evlerden, çok ciddi anlamda tadilat isteyen evlerden değildi. Mesela evet, Evet, yani bunlara çoğu baktığımız zaman. yıkık dökük evler var burada baktığın zaman ki neredeyse metrekare fiyatı en yüksek olan yerlerden birideyiz değil mi Bodrum'da? Şu anda Aktör olarak. çünkü güneyde denize bu kadar yakın, kendi içinde bir komün olan çok az yer kaldığı Evet. için metrekare birim fiyatı bir anda plajı olan. fırladı. Aşağıyı artık özel plaj değil bu arada. Biliyorum. En son olaydan sonra artık tamamıyla... Malum. Evet. Malum bir olayımız var. O olaydan sonra aşağıda herkes girip çıkabiliyor. 3 tane plajı var, ana plajı var ama hoş. Bodrum'un ruhunu hissetmek için burada hani bir takım evlere bakarak fikir alınabilir. Aslına bakarsan ben buraya geldiğimde hep ne hissediyorum biliyor musun? Eski Bodrum'a geri dönmüş gibi hissediyorum. Evet. Bana böyle bir huzur geliyor. Sanki o Bodrum'un şu anda büyümüş olması hani burada geçersizmiş gibi. Mesela direkt bak Nedim 492 numaraya bak. İfşa. İfşa derken güzel ifşa. Yani en eski Bodrum evlerinden birisi. Yani şimdi burada yaşamak ne demek? Burası tam bir güney yaşamı sana sunuyor. Evet. Denize her gün hiçbir şekilde araba kullanmadan Merdivenle yürüyerek iniyorsun. Ara merdivenle merdivenler inebiliyorsun. var, evet. Muazzam güzel bir plajdan yararlanıyorsun. Restoranlar çok iyi, yemekler bir sürü çok iyi. restoran var. Hatta bir tarafta rüzgar varsa diğer koya kadar yürüyorsun. Hiç rüzgarın olmadığı, dalganın olmadığı başka bir koya geçiyorsun. Şehirdesin, kasabın Evet. yok, marketin yok, AVM'n hemen geride. O yüzden çok kolay bir yaşam sunuyor. Bunları kuzeyde bulmak kolay değil ama kuzeyde de odalarda banyoları olan, odaların geniş olduğu, Evet, her odadan hepsi manzarayı bir arada. görebileceğin, bahçen kocaman olacağı, havuzun olacağı, Doğru. belki tamamıyla aynı fiyata alabilirsin. Doğru, doğru. O zaman kuzeye geçiyoruz. Hadi Hadi kuzeye geliyoruz. kuzeye gitmiyoruz. Nereye? Geri dönüyoruz. Ay özür dilerim. O zaman dur Şimdi başlardan pat diye geri sondan al. döneceğiz. Eski evleri geçtik. Peki diğer en önemli konumuz aslında kuzeyde bulunamayan, çoklukla bulunamayan ve en fazla bize sorulan soru. Çok enteresan gerçekten. Kum plaj. Bu bizim kanayan Kanayan yaramız. Çünkü Bodrum'da da çok fazla olmayan bir şey. Kum plaj en çok aranan şeylerden biri ilk buraya taşınan insanlar için değil mi? Ama kum plaj deyince akla ilk geçenlerde gezdiğimiz Nedim'in bizi bolca çektiği Ortakent Yaşlı'yı geliyor. Muazzam. Ben de orada muazzam giriyorum. uzun. Ben de orada giriyorum. Ben hatta ta Gümüşlük'te yaşıyor olmama rağmen orada herkes şaşırıyor. Diyorlar ki yani evinin yakınında Gümüşlük plajı var. Gayet de güzel bir plaj. O da kum aslında bakarsan ama yani. şeyli kum. Evet. Ya o biraz tabii şeyi farklı. Yapısı farklı diyelim. Bir de ben yosun çok sevmem denizde, girdiğim denizde. Kim sever ya? Ya bilmiyorum, ben onu doğal bulan insanların da olduğunu gördüm açıkçası. Yani hani doğal deniz, temiz denizde yosun olur falan gibi böyle bir söyleyeceğim algı ama var. en çok bize sorulan yani biz Bodrum'a yerleşmek istiyoruz veyahut da Bodrum'da ev arıyoruz dendiğinde ilk akla gelen kum plajı olduğu için Evet. güneyde böyle öne çıkıyor. Gerek Bites, gerek Aktur. Aktur'dan sonra Ortakent Yaşlı. Arkasından hemen Bağla. Bağla'dan sonra tam artık sınıra geliyoruz yavaş yavaş Akyarlar dediğinde. Karaincir özellikle Karaincir plajlarıyla dediğinizde meşhur. bunların hepsi muazzam uzun yürüme mesafe. Gerçekten Dilediğin evet. kadar yürüye yürüye gir. Evet. Ve arkasından güzel berrak denize gir. Temiz deniz. Temiz denize gir. Ve plajlar da çok da kalabalık olmuyor çünkü çok geniş plajlar. Yani en top dönemde bir çıtır kalabalık oluyor. Akyarlar falan Temmuz, inanılmaz. Ağustos gerçi, Ama evet. onun dışında çok güzel. Evet. Peki niye o kadar önemli kum plaj? Aslına bakarsan çocuklu aileler için, yani bebekli ve Kıyıda. çocuklu aileler için kıyıda oynamak çok değerli. Evet. Bodrum dediğin çoğu insan için hala bugün sadece deniz ve güneş. Evet. Yani bundan maksimum yararlanmak için bence güney bu kum plajlarıyla biraz öne çıkıyor. Bodrum'un güneyinde yani bizim şu anda bulunduğumuz yerde aslında şehir yaşamı da burada. Yani hastane, AVM, SGK nüfus müdürlüğü ne? Söyle. Niye böldün bizi? Nasıl, biz konuşurken kaldırma oğlum deli misin? Biz konuşuyormuş gibi yaparız, şey yapma şimdi o uçacak, ses çıkartacak falan filan. 3, 2, 1. Bodrum merkez yani Bodrum'un güneyinde yaşarken aslında her şeye elimizin altında. 12 ay yaşam düşünenler özellikle. Evet. AVM'si, hastanesi, okullar elimizin altında. Ama bu bize neyi getiriyor? Aynı zamanda buranın bir avantajı daha var. Yani Nedir? Nedir? Acaba? Nedir? 3, 2, 1.
Bodrum merkezde olmanın bize getirdiği bir avantaj daha var. O da özellikle ya ben her işimi dolmuşla, toplu ulaşımla Ki çözmek aslına istiyorum. bakarsan dolmuş sistemi Bodrum'da gayet de güzel çalışan bir sistem. Dolayısıyla Bodrum merkezdeyseniz aslında daha az arabaya ihtiyacınız oluyor. Doğru. Yine arabaya ihtiyacınız var. Evet. Bodrum arabasız kolay bir yer değil. Evet ya. Gene de tavsiye etmiyoruz yani arabasız çok Ama kolay. yine de burada kuzeydense daha rahat bir hayat olabilir arabasız insanlar için. Gibi. Belki de hani çocuğu özel okullarda okuyan burada, çünkü bir sürü özel okul var güney tarafında. Belki okula gidip gelmesi bile çok daha kısa süreceği için hani bu bir avantaj teşkil edebilir. Bir de her şeyin daha fazlası merkezde. Çünkü yaşam 12 ay yaşam merkezdekilere göre de biraz uyumlanmış. Doğru. Aslında Doğru. güneye de baktığımızda. Bodrum merkezde yaklaşık herhalde 5 tane ev değiştirdim ben. O yüzden Bayağı bir geçmişim var bayağı aslında bir. senin. Bu arada 5 değil aslında. Attın mı? Hayır atmadım. 2 kısa daha var. Ne diyorsun? Yani 7. Toplam 7 tane taşınma. ev. 7 taşınma evet. Ve hepsi güney tarafında Hepsi mı? güney tarafında. Hiç kuzeyde oturmadım. Ama baktığın zaman güney 12 ay yaşam için bir çıtır daha uygun olabilir. Bu arada sizler de en sevdiğiniz hani favori mekanlarınızı alt tarafa yazarsanız belki onlarla ilgili de video çekeriz. Aslında soruları da olabilir. Evet. Soruları da alabiliriz. Yani Evet, burada evet. mesela güneyle ilgili mutlaka sorular gelecektir bize. Mutlaka telefonla, e-maille veya WhatsApp'la bize ulaşabilirsiniz. Evet, o zaman güneyi bir baştan sıralayalım. Aha. İçmeler, Kumbahçe, Bodrum Merkez, Gümbet, hemen arkasından Asarlık, Asarlık'tan sonra Bites, Bitez'den sonra Ortakent Yahşi, hemen arkasından Bağla, Bağla'dan sonra Akyarlar, Akyarlar'dan sonra da aslında sınırımız, bizce sınır dediğimiz Turgut Reis'te güneyi bitirebiliyoruz. Yani aslında baktığımız zaman sahil şeridi. Sahil şeridi. Evet, Peki, olduğu gibi sahil şeridi. Ama biz yazlıkçıyız, yazın geleceğiz ya da 3-4 ay geleceğiz ama kışın arada bir geleceğiz diyenlere de biz bir şekilde aslında kuzeyi tavsiye ediyoruz. Emin miyiz? Tavsiye ettiğim. Biz kuzey, güney, güney. Hiç kestik falan yok bununla, hiç eğlencesi yok. Evet ya. Hani eğlenceli videolar çekecektik. Hani Nedim bizi eğlendirecektin, öyle söyledin sen bana. İşte o kadar iyiyiz ki yapacak bir şey yok. Ama ben yılın 3 ayı veyahut da hadi 4-5 ayı geleceğiz. Arada da belki gelir gideriz kışın. Diyenler için ne yapıyoruz? Kuzeyi tavsiye ediyoruz aslında. Demin güneyi tavsiye Kuzeyi tavsiye ediyoruz. Bir kısım kuzeyin Gümüşlük'ten başladı. Evet. Çünkü söyle. aslında Yarımada'yı aldığımızda... Tabii aslında coğrafik Nedim, olarak haritayı baktığımız zaman... getirirsen... Getirsene haritayı. Oradan getiririm. Haritayı açarmışız. Bu kadar dijitalden uzak bir kanalız. Nedim, Google Map'i açıp versene, şuradan göstereyim. Aslında Yarımada'yı ikiye böldüğün anda sınır Gümüşlük. Gümüşlük'ten hemen sonra Koyunbaba. Koyunbaba'dan sonra Geriş. Yalıkavak. Kuzey deyince ilk akla gelen. Üs. Kuzeyin üssü. Evet. Kuzeyin üssü. Majör kuzey bölgesi diyelim. Aynen. Şu ayneni kullanmamam lazım. Ayneni çok iyi bulmuyorum yani. Ben onu çok merak ediyorum. Tembellik. Evet. Ayneni bölge Evet diyorduk. Bodrum Nedim'den sorulur. Aynen bölgesine gidin. Yalıkavak'tan hemen sonra Kızılburun. İçeriden gittiğimiz yol tamamen Gündoğan'dan gidiyoruz. Gündoğan'a geldiğimizde arkasından hemen Türkbükü. Türkbükü'nden sonra hemen arkasından Bodrum'un metrekare birim fiyatının en yüksek olduğu Beverly Hills'e yakalayacak olan evet aynen öyle. Gündoğan'ımız. Türkbükü. Türkbükü pardon. Evet Türkbükü. Bilmeyen Nedim değil, benmişim. Mandarin'in orada olmasının çok önemi var. Metrekare birim Mandarin fiyatını zıplatan şeylerden birisi o. Yükselten şeylerden birisi. Hemen arkasından torbayla kuzeyi sonlandırıyoruz. Peki kuzeyin en majör özelliklerinden birisi. Yani kuzey deyince aklına ne geliyor? Kuzey deyince ilk aklıma gelen şey lüks siteler aklıma geliyor. Özellikli siteler, konforlu siteler aklıma geliyor. Yeni, bakıma ihtiyacı olmayan, rahat bir şekilde taşınabileceğimiz güzel siteler aklıma geliyor aslında. Daha şehirvari aslında. Evet, daha şehirvari. Evet, kolay. Daha yüksek fiyatlı gibi aklıma geliyordu ama aslına bakarsan şu son 2 senede işler iyice değişti. Güneyle kuzey neredeyse tamamıyla birleşti. Onun da birleşmesinin sebebi Ortakent'teki yeni siteler. Kuzeyde
biraz daha yukarılara çıkıp müthiş manzaraların olduğu, denizden uzaklaşıp çok iyi manzaraların, çok iyi gün batımlarının olduğu yerler var. Orada imar aslında birazcık dağlara, tepelere doğru verilmiş. Evet. Güneye göre de aslında bakarsan daha sert yamaçları olduğu için bu da çok büyük bir artıyla geliyor, manzara artısıyla geliyor. Ama aynı zamanda da bir eksiyle geliyor. Denize uzaklık, denize erişimde uzaklık anlamına geliyor. Bu bir tercih. Bazı insanlar o muhteşem manzarayı ta adalara kadar görmek, Bodrum Yalıkavak Marina önünde, güneş batışı sol tarafında, o yarımadaya olduğu gibi hakim olmak muazzam güzel bir şey gibi hissediyorlar. Bazısı da diyor ki benim kardeşim denize yakın olmam lazım. Manzara falan çok önemli değil benim için. Yani hepsini bir arada bulabiliyorsun. Oraya da Tilkicik diyoruz. Mesela Tilkicik özel bir yer. En yüksek fiyatlı olduğu için aslında bakarsan. Yalıkavak'ta Tilkicik'teki bazı 2-3 tane sitemiz var. Onlar mesela hem kum plaj, hem deniz manzarası, hem denize yakın. Mesela bu üçünü sağladığınız zaman inanılmaz bir metrekare birim fiyatı. Evet. Yani dünyada olmayan. Gerçekten öyle. Dünyada olmayan şeyler çıkabiliyor. Bir diğer konu kuzeyi anlamlandıran marina. Yalıkavak Marina. Gerçekten öyle. Yeni marina olarak geçiyor. Aslında Bodrum'da ikinci bir şehir merkezi yaratmış durumda Bodrum, Yalıkavak Marina. Evet, kışın öyle olsa da. Yani kışın çok fazla hareket yokmuş gibi düşünüyoruz ama Yalıkavak Marina sayesinde orada yeni bir hayat oluştu ve yaşıyor. Yani 12 ay boyunca yaşıyor. Yani bir Gündoğan gibi, Türkbükü gibi o kışın hayatın durduğu yerler değil. Bir de hani hazır siteleri ve marinayı konuşmuşken ya biz yaşayacağız ama çocuklarımız var, genç çocuklarımız var diyenlere de biz kuzeyi öneriyoruz. O çok önemli bir faktör gerçekten. Çünkü genç bir ergenin diyelim. Evet. O yaştan sonra mutlaka arkadaşlarıyla planları, programları ve sosyal hayatı oluyor. Güneyde olsalar bile mutlaka ebeveynlerinden diyorlar ki beni şuraya götür, beni buraya götür, beni buraya götür ve ebeveynler burada biz görüyoruz. Deniz kenarı diye burada ev kiralıyorlar güney tarafında ama devamlı çocuklarını taksi gibi oraya götür, buraya götür. Orada, çünkü genel çevre orada. Bu da şuna getiriyor. Aslına bakarsanız 13-14 yaşında bir çocuğunuz varsa sizin ihtiyacınız olan ev genelde kuzey bölgesinde olacaktır. Zaten çocuk biraz bilinçlendiğinde gençler Yalıkavak yani kuzey tarafta arattırıyor çocuk evi. Yani bunun aslında doğru veya yanlış bir tarafı yok. Bazı insanlar kuzeyi isteyeceklerdir. Bazı insanlar güneyi isteyeceklerdir. Eskiden buna bir bütçe farkını da ekleyebiliyorduk. Diyorduk ki kuzeyde yeni havuzlu, büyük bahçeli, konforlu bir evde kalmanın maliyeti tabii ki güneyden çok daha fazla diyorduk. Ama artık onu da diyemiyoruz. Çünkü güneydeki evlerin de rakamları çok arttı. Çünkü kum plaj da çok ön plana çıktı. Çok kıymetli ve ayraç olan şeyler var artık. Bir de aslına bakarsan tadilat kolaylaştı. Yani bazı insanlar için hala zor ama tadilat artık daha rahat yapılabilir bir şey haline geldi. İnsanlar diyor ki ben güneyde olmak için bu tadilat rakamlarına göz yumarım. Bu da bir opsiyon. Ama aslına bakarsan güneyle kuzeyi ayıracak ve bir kuzey özelliği olarak sayabileceğimiz bir şey de tadilat istemeyen evler. Tabii yeni bulma ihtimalimiz her zaman daha fazla. Yani aslında kuzey güney fark etmiyor. Bodrum'a yerleşmek istiyorsanız hayat tarzınıza göre bir seçeceksiniz. Bir bölgeyi seçeceksiniz. İlla ki seçeceksiniz. Yani ben bunu istiyorum demek yerine bilmek her zaman bir artı getiriyor. Güneydeki ve kuzeydeki o zaman yaklaşık 2-3 saattir güneydeyiz. Müthiş bir manzara. Evet. Çiçek gibi bir hava. Biz biraz yağmur bile bekliyorduk ama acayip toparladık. Şimdi birazdan bir değirmenlere bakacağız. Aktur'a gittik. Geri geldik. Şimdi bence kuzeye geçelim. Evet, deminden beri anlatıyoruz kuzey diye. Kuzeyin tipik bir evine gidelim. Çok tipik demeyelim aslında, biraz konforlu ve lüks bir evine gidelim. Ama deminden beri bahsettiğimiz böyle kuzeyin tam özelliklerini taşıyan bir eve gidelim. Evet. Senin bildiğin bir eve gidelim. Son maddeyi de orada konuşalım. Harika. Tamam. Haydi. Hızla
kuzeye geldik ve kuzeydeki aslında anlatmak istediğimiz modern ve yeni yapılmış harika bir eve geldik. Ama bir tık herhalde ortalamaların üzerindeyiz yani Evet, orada evet, yani. Yani lüks kavramına dair. Evet, havuzu olsun, geniş bahçesi olsun yani tamam. Yani kusura bakmayın bu çok bir norm oluşturmadı ama bu evi çok sevdik ve göstermek de Çok istedik güzel. açıkçası. Aynı zamanda burası sahile çok yakınız aslında. Şu anda çıktığımız anda 5 dakika içinde Gündoğan'ın o çarşısında oluyoruz ve hem denize hem de restoranlara çok yakınız. Aslında bu özelliğiyle çok şey değil, çok kuzey evi değil. Çünkü baktığın zaman biz hep uzak olduğunu söylüyoruz. Ama biraz denize girmeye ama bu evin birazcık özelliği var. Ama yine de bir güneydeki ev gibi, plajı olan evler gibi de bir şeyi yok. Öyle bir özelliği de yok. Çünkü burada plajı olan evler, artık daireler de ciddi metrekareler var. Yani rakamlardan hani böyle biraz böyle usulca geçeyim istersen, metrekare birim fiyatı minimum 75.000 TL'yi falan. Yok artık. Ama yani bu çok normal çünkü deminden beri hep bahsediyoruz. Burada plaj çok daha değerli. Kum plaj yok. Kuzeyin bir negatif yanı bu. Evet, artıları çok işte az dediğimiz var. gibi böyle Çok konforlu evler, güzel evler. Çok az var. Yani burada da var mesela Bağyan'ın önü falan kum. Evet, Şubat ayındayız ama yine de nasıl bir rüzgar? Güzel, keyifli ama biraz sert. Sert rüzgar. Kuzeyin aslında en önemli faktörü. Bu arada tabii hani Yalıkavak Marina'da veya Gümüşlük'te yazın bile ne kadar serin oturuyoruz. O da ne kadar önemli bir şey yaz için değil mi? Evet, yaz sıcaklarında mesela Gerçekten bu ev öyle. için de mesela bu evde şey almıyor. Bu saatlerde güneş almıyor ama yazın bu bir nimet. Nimet. 50 derece olduğu zaman, 45 derece olduğu zaman, o nem olduğu zaman ama gelelim kışa. Kışın işte böyle güzel günler haricindeki günler biraz daha sert geçiyor. Isıtma sistemi olması şart oluyor evlerde. Evet. Şömine olması şart oluyor. Yani ben bir süre babam Bitez'de yaşadığı için ona gidip geliyordum. Biz Gümüşlük'te paltolar, montlar, kazaklar giyiyoruz. Utanmasak eldiven, bere takacağız. Babama bir gidiyorum. Babam beni şortla karşı. Bu ne hal diyor. Kışınki Bitez'in farkı ama ondan sonra yazın gidiyorsun. Eve oturmuşlar. Klimaları açmışlar. Biz Gümüşlük'te bahçemizde püfür püfür oturuyoruz. Kuzey mi, güney mi insan olacaklarını anlayacaklar ama... Evet, onu şimdi güzel bir şey hazırladık. Böyle mini bir anket kıvamında. Kuzey insanı mısınız? Güney insanı mısınız? Bununla ilgili böyle bir soru seti hazırladık. Bu soru setini de tabii ki de benim mekanımda. Evet, yani maalesef. aslında Kuzey'in en iyi kebapçılarından birine gidiyoruz. Göçte'ye gidiyoruz. Yani öyle. O zaman hadi gidelim. Hadi gidelim, görüşürüz. Gidelim. Bizim sevdiğimiz mekana, benim sevdiğim mekana geldik. Diyecek bir şey yok. Gördün mü suratını? Böyle yaptı bana. Benim mekana geldik. Evet. Ladies first, ilk mekan olarak aldık. Dedim. bir şey Evet, yok. getirdim. Kebapçıya geldik tabii ki de. Güzel, müthiş bir yerdeyiz. Neredeyiz? Yalıkavak'la Gümüşlük arasındayız. Girişteyiz aslında. Kuzeyde mi yaşamalıyız, güneyde mi yaşamalıyız videosunu kısa bir ihtiyaç analiziyle bitirelim diyorum ben. İlk soruyu alıyorum senden. İlk soru, kum plaj istiyor muyuz? Yoksa kum plaj o kadar da önemli değil benim için. Benim için deniz önemli gibi bir farkımız var mı? Kum plaj istiyorsak yani %80 biz güney bölgede yaşayabiliriz. Çünkü ağırlıklı tüm kum plajlar sığ, kıyıdan girilen denizler genelde Şimdi güneyde. ben bize gelecek itirazları duyar gibiyim. Bizim kuzeyde evimiz var, harika kum plajımız var, oraya basalım. Ama ne kadar küçük yani. Küçücük, Bir de küçücük. Temmuz-Ağustos kalabalığında dolduğu zaman yani çok kolaylıkla kullanabilecek değil. Kuzeyde tilkicik vesaire var. Yani Muazzam burada da denizler var. Burada da var. Muazzam denizler. Önümüzde aslında. Burada da var ama bizim bahsettiğimiz deniz yani Ortakent, Yahşi bunlar gerçekten kıyıdan ve upuzun kilometrelerce sahillerden bahsediyoruz. Genişliği de önemli yani. Hem uzunluğu hem genişliği anlamında çok fazla kişiyi ağırlayabiliyor. Hele Akyarlar biliyorsun ne kadar sığ. Git. İnanılmaz yani. Bayağı bir uzun yol var orada. İkinci önemli konumuz, araç kullanmayı seviyor musunuz? Yoksa sevmiyor musunuz? Çünkü bu önemli bir şey. Bodrum'a geldim, tatile geldim. Ben şehirdeki gibi araba kullanmak istemiyorum. Veya hayır ben her şeyimi arabayla yaparım diyorsanız, özellikle güney bölgedeyseniz
araca çok fazla ihtiyacınız olmayabiliyor. Ama kuzey, özellikle işte örneğin Hebil'de eviniz olduğunu düşünün veya Gündoğan'da eviniz olduğunu düşünün. Ne yapacaksınız Yalıkavak'a gelmek için? Sitelerin içinden bile inmek için arabaya ihtiyacınız var. Bir kere sadece yükseklikler, yani yokuşlar, inişler, çıkışlar, bunlar bile çok yakında oturanlar için bile denize mutlaka bir araba faktörünü devreye sokuyor. Ama illa onu da söylemek lazım, burada da bir hayat var. İlla merkeze gitmeden de rahat yaşanılabilir. O eskidendi. Her zaman merkezde olması. Burada artık 12 ay boyunca bir yaşama. Şu anda kışın ortasındayız. Şubat'ın ortasındayız ve çoğu restoran açık. Yalıkavak Marina gayet aktif ve şu anda ciddi bir hayat var. Ama bir önemli konu daha var kuzeyle ilgili. Şunu sormaları lazım kendilerine. Eve tadilat yaptırmak konusunda ben kesinlikle hiçbir şey yaptıramam diyorsanız bence yine yeriniz kuzey. Şunu demek istiyorsun muhtemelen, yeni ev daha fazla çıkıyor piyasaya, çıkmış. Daha fazla yeni proje çıkmış. Hem de tadilat ihtiyacı. Buradaki evler biraz daha yeni olduğu için biraz daha az oluyor. Yani tadilat her iki tarafta da yaptırılabilir ama buradaki rakamlar biraz daha uygun olacaktır. Çünkü öteki taraflar en aşağı 40 senelik, 35 senelik, 50 senelik evlerdir. Peki bizim için önemli sorulardan bir tanesi, çocuğunuz var mı aslında? Çocuğunuz var mı ve kaç yaşında? Ve kaç yaşında? Ne zaman ergen olacak? Arkadaşları ve çevresi nerede aslında? Evet. Çünkü yazlık kullanımının veyahut da Bodrum'da buraya gelip yaşayacak olan ailenin en önemli karar verici kişileri aslında çocukları oluyor. Evet. Çünkü aslına bakarsanız yazlık almak, Bodrum'a çocukla taşınmak bir şekilde buradaki hayatı çocuğa adapte etmek üzerine kurulu ve gerçekten daha önce de bahsettim. Bunu bir sürü kere yaşadık. Ben güney istiyorum, asla kuzey insanı değilim diyen bir sürü aile var. Sen de görüyorsundur. Devamlı hayatları arabada geçiyor. Evet Çocuklarını ya, buraya bir yere getirip götürüyor. getiriyorlar. Çünkü genelde beach club'lar bu tarafta. Evet. Genelde barlar bu tarafta. Ama çok çocuksa, çok bebekse işine değişiyor. Çok İşine bebekse değişiyor. Bu sefer o zaman da kum plajın kum plaj. artısı başlıyor. Evet, Çünkü kum plaj. bütün gün kum plajda bebeğinizle, çocuğunuzla birlikte olmak, o da bir artı, o da güneyi gösteriyor. Aslına bakarsanız kolay kararlar değil ama biz size özetlemeye çalıştık. Evet, bu özetlemeye çalıştık. Yani aslında bir ipucu yakalarsınız belki verdiğimiz bilgilerle diye düşünüyoruz. Öyle ya da böyle güney veya kuzey Bodrum'da yaşamak çok güzel bir şey. Umarım isteyen herkes bir an önce bu dileğine kavuşur. Biz bu güzel sofraya sizsiz devam edeceğiz ama gelirseniz ve bize ulaşırsanız bunlarla ilgili de ipuçlarını verebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. ederiz. Bodrum'a yerleşmek ve Bodrum'da yaşamakla ilgili bize her türlü sorunuzu Bende miydi? öyle yapıyorduk ya. Tamam. Ama Bodrum'a yerleşmek ve Bodrum'da yaşamakla ilgili bize her türlü sorunuzu WhatsApp, e-mail ya da telefonla ulaştırabilirsiniz. Sizden haber almayı, size yardımcı olabilmeyi çok çok seviyoruz. unutmayın ki Bodrum bizden sorulur. Bay bay.